anda bir sınıftasınız ve öğretmen herkese ders veriyor. Öğrenenler öğreniyor, geride kalanlar ise geride kalıyor. Ve öğretmen de her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenemiyor. Tüm sınıfa odaklanıyor. Eğer ortalama biriyseniz veya geride kalan bir öğrenciyseniz, başarılı öğrencilerle aynı seviyeye gelmekte zorlanırsınız. Başarılı öğrenciler genellikle öne çıkar, sürekli elini kaldırır ve kolayca anlar. Öğretmen de doğal olarak ona daha fazla ilgi gösterebilir. Bu durum geri kalan öğrenciler için derslerin yeterince anlaşılmamasına neden olur. Çünkü başarılı öğrenci sınıfın tüm dersleri anladığı izlenimini verir ve bu da diğer öğrencilerin daha da geri kalmasına yol açar. Peki bu sorunları çözebilecek geleceğin eğitim çözümleri nelerdir? 360 derece kanalını takip edin ve eğitimin geleceğini keşfedin. Sevgili dostum, 360 derece kanalına hoş geldin. Kardeşin Hüseyin burada seninle ve seni ağırlamaktan onur duyuyoruz. Geleneksel okulların tarihi binlerce yıl öncesine, özellikle yaklaşık 3000 yıl öncesine kadar yani Mezopotamya'ya kadar dayanır. O zamanlar bu okullar Eduba olarak adlandırılıyordu ve öğrenciler bir sınıfta çivi yazısı öğreniyordu. Zamanla okullar resmileşti ve çivi yazısının yanında astronomi, tıp ve mühendislik gibi birçok ders de içermeye başladı. Zamanla eğitim herkese açık oldu. Eğitimde bazı şekilsel değişiklikler olmasına rağmen temel yapılar geleneksel eğitim anlayışına dayanır. Temel yapılar geleneksel eğitim anlayışına dayanmaktadır. Ancak bazı öğrenciler bu geleneksel eğitimde zorluklar çekiyor. Fakat modern teknoloji sayesinde bu zorluklara çözüm bulabilecek yeni eğitim yaklaşımları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda dünya çapındaki en iyi öğretmenlerden milyonlarca öğrenciye ders sunan siteler var. Öğrenciler artık sadece kendi okullarına bağlı olmak zorunda değiller. Çünkü bu dijital platformlar sayesinde dünya çapındaki en iyi öğretmenlerden ders alabiliyorlar. Örneğin Coursera veya edX gibi sitelerde en iyi üniversitelerden ders bulabilirsiniz. Eğer bir öğrenci belirli bir konuda zorlanıyorsa artık aynı dersi daha iyi öğretmenlerden takip edebilir. Ayrıca birçok site öğrencilere özel dersler de sunuyor. Geri kalmış bir öğrenci sadece eksik olduğu konu üzerinden çalışarak bu eksiğini kapatabilir. Bu siteler öğrencilere özel öğretmenler de sunuyor. Eğer öğrenci bu öğretmeni beğenmezse bazı sitelerden alternatif derslere katılabilir. İnternet, geleneksel okulların çözemediği birçok sorunu çözerek eğitimi çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Online eğitim, öğrencilere eksik oldukları konuları tamamlamaları için fırsatlar sunuyor. Öğrenci bir yılda çeşitli dersler alarak öğrenmek yerine internetten bu dersi kısa bir sürede öğrenip bitirebiliyor. Ancak internet tüm sorunları çözmedi. Dersler hala bazı öğrenciler için sıkıcı olabilir ve öğrenci neye ihtiyacı olduğunu veya nasıl tamamlayacağını bilmiyor olabilir. Ayrıca internet öğrencilerin psikolojik sorunlarını tam olarak çözemedi. Gelecekteki eğitim sistemi özellikle yapay zeka sayesinde bu sorunlara kapsamlı çözümler sunacak. Öğrenci internet üzerinden ders alırken yapay zeka onun gelişimini izleyip takip edecek. Zamanla yapay zeka öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu anlayacak ve onun zorlandığı konuları basitleştirip ek dersler sunarak bu açığı kapatmaya çalışacak. Her öğrenciye yapay zeka tarafından özel dersler hazırlanacak ve öğrenci sınıf arkadaşlarıyla sosyal medyada etkileşim kurdukça yapay zekada onun psikolojik durumunu izleyerek herhangi bir sorunu fark ederse gerekli önlemleri almak için yetkililere bilgi verecek. Yapay zeka dijital eğitimde tüm sorunları çözmese de çözümün önemli bir parçası olacak. Sorunlardan biri öğrencinin dersten keyif alması veya sıkılması olabilir. Bu durumda öğrenci dersi tamamlamak istemeyebilir veya başarılı olamayabilir. Bu durum geleneksel okullarda yeterli desteği bulamıyor. Ancak şimdi gamification adı verilen bir yöntem geliştiriliyor. Bu yöntemde öğrencinin dersleri macera gibi oluyor ve derslerde ilerlerken puanlar ve ödüller kazanabiliyor. Böylece eğitim, bilgisayar oyunu gibi ve hedef odaklı bir hale geliyor. Gelecek gerçekten de büyüleyici.
Yeni teknolojilerle eğitim yöntemlerindeki değişimi bekleyin ve gelecekte daha fazlasını nasıl öğreneceğinizi görün. Dinlediğin için teşekkürler sevgili dostum ve her zaman paha biçilmez zamanın için teşekkür ediyorum. Hoşça kal.